Çok güzel bir çıtır tavuk yapıyoruz. Önce şöyle bagetlerimi yıkadım. Bunları derin bir tencerenin içerisine koyuyorum. Sonra üzerine 1,5 su bardağı su koyuyorum. 2 su bardağı sütümüz var. Şöyle üzerine döküyoruz. Bu süt hem kokusunu alacak hem de tavuklarımızın içine işleyecek ve çok lezzetli olmasını sağlayacak. Birazcık tuz koyuyoruz. 1 çay kaşığı dolusu yeterli. Lezzetlendirmek için birazcık karabiber koyuyoruz. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi tavuğumuzu bulayacak böyle bir un karışımı hazırlayacağız. Bu aslında lezzetli olan kısmı. Şöyle bir galeta unum var. Mısır unum var. 2 yemek kaşığı galeta unu, 4 yemek kaşığı mısır unu gibi düşünebilirsiniz. Zerdeçalım var. Kimyonum var. Pul biber. Kırmızı biber. Dilerseniz bunları acı yapabilirsiniz. Tuz ve kekiğim var. Şöyle hepsini bir tabakta buluşturuyorum. Karıştırıyorum. Bu dış kaplaması olacak. Dış kaplamamız hazır. Şimdi yumurtalarımı kırıyorum. 2 yumurtam var. 1 çay kaşığının ucuyla tuz ilave ediyorum. Çırpma teliyle ya da çatalla çırpıyoruz. Krema ilave ediyorum. Dilerseniz süt de ekleyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı krema koydum. Süt ekleyecekseniz daha az koyun. Süt daha sıvı. Krema birazcık daha yoğun. Şimdi bunu da şöyle kenara alalım. Şimdi buğday unum var. 4-5 yemek kaşığı kadar. Yine çay kaşığının ucuyla buna da tuz koyuyorum. Lezzetlensin diye. Şöyle bir karıştırıyorum. Burası da hazır. Şimdi tavuklarıma bakalım. Haşlanıyorlardı. Tavuklarım haşlandı. Şöyle haşlanıp haşlanmadığını, yani içinin pişip pişmediğini anlamak için dilerseniz şöyle bir bıçağı sokup çıkarın. Eğer rahatlıkla girip çıkıyorsa pişmiş demektir. Şöyle bir ters yüz ettim ben pişme aşamasındayken. Birazcık da öyle pişirdim. Bu suyunu da sakın atmayın. Hatta bir tane de tavuk bageti kenara ayırın isterseniz. Suyunu didikleyip güzel bir tavuk çorbası yapabilirsiniz. Oldukça besleyici bir su var. Şöyle her tarafına gelsin. Tavuk bagetlerimi tabağa alıyorum. Biraz soğumalarını bekleyeceğim. Çünkü işlem yapacağım için elimi yakmak istemiyorum. Bu yemek rahatlıkla 4-5 kişilik bir yemek. Yanına bir şeyler yaparsanız eşlikçi. Pilav olabilir. Patates kızartması olabilir. Dediğim gibi sakın suya atmayın. Mutlaka değerlendirin. Tavuklarımı aldıktan sonra tabağa bir 5 dakika beklettim soğusun diye. Şöyle nasıl haşlandığını görmenizi istiyorum. Bakın böyle kemikten ayrılmış. Gayet güzel pişmiş durumda. Şimdi işlemlere başlıyoruz. Şimdi tavuğu aldım. Şurada beyaz unum var. Tuzla karıştırmıştım hatırlıyorsanız. Şöyle bir buladım. Her tarafına gelecek şekilde. Sonra aldım bunu. Yumurtaya buluyorum. Her taraf bulandı. Sonra şu baharatlı karışıma buluyorum. Tavuğum hazır. Tavuklarımız hazır. Sıvı yağ koyuyorum derin bir tencerenin içerisine. Yağımı çok kızdırıyorum. Kızgın olması lazım. Eğer kızgın olmazsa çok fazla yağ çeker, onu istemiyorum. Şu anda benim yağım gayet güzel kızmış durumda. Bakın. Çok dikkatli olun. Yağ sıçramasın üzerinize. Şöyle çeviriyoruz. Bakın nasıl güzel kızarmışlar. Öbür yüzü de kızardığında alacağız.
Zaten tavuğumuz pişmiş olduğu için çok çabuk kızarıyor. Şöyle bakın, güzelce kızarmış. Bunu artık alabiliriz. Yağını süzdürüyoruz dikkatlice. Sonra bir havlu kağıt serin bir tabağın içine. Onun üzerine alın ve 1 dakika beklesin, sonra servis tabağınıza koyun. Kağıt havlunun üzerine koydum. 1-2 dakika bekleteceğim. Tavuklarımız pişti ve içini de göstermek istiyorum şöyle size. Gördüğünüz gibi içi çok güzel pişmiş. Enfes bir tavuk oldu. Mutlaka deneyin. Yanında biraz patates kızartması ve salatayla harika bir öğün olacaktır. Çocuklar, gençler, 7'den 77'ye herkesin çok sevdiği bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.